Kraliyet donanmasının önlenemez gerilemesi. Gerçekte monarşiyle yönetilen pek çok devletin deniz kuvvetlerinin belirleyici sıfatı kraliyet deniz kuvvetleri şeklindedir. Ancak hepsi ülke adıyla birlikte kullanılır. Norveç Kraliyet Deniz Kuvvetleri, Danimarka Kraliyet Deniz Kuvvetleri gibi. Ancak dünyada sadece bir devletin deniz kuvvetleri devlet adı verilmeden sadece Kraliyet Deniz Kuvvetleri olarak bilinir. Bugünkü resmi devlet adı Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı olan ve halk arasında genellikle İngiltere olarak bilinen devletin deniz kuvvetlerinin adı Kraliyet Deniz Kuvvetleri'dir. Bu terim ilk olarak 1660 yılında Kral II. Charles yönetimindeki İngiliz Restorasyonu sırasında resmi olarak kullanıldı. Britanya'nın denizcileşmesi. Britanya tarihi 1500 yıllıktır. Bu sürenin son 500 yılında denizci oldular. 15 ve 20. yüzyıl arasındaki 500 yılın yaklaşık yarısında dünya okyanus ve denizlerinde gerek sert güç, gerekse yumuşak güç alanlarında lider oldular. Bir ada devleti ve Avrupa kıtasının daimi baskısı altında kalmış bir devlet olarak yaşadıkları ve dünya tarihinde yarattıkları katma değerler ile modern dünya tarihinin merkezinde yer aldılar. Portekiz ve İspanya'nın 15. yüzyılda başlattığı Katolik emperyalizmini Hollanda'dan sonra küresel kapitalist emperyalizme taşıyan devlet oldular. 17. yüzyıl sonrası emperyalizmin her yönüyle temsilcisine dönüştüler. 1675 yılında Royal Society Bilimler Akademisi'ni kurarak dinin dogma ve tutuculuğuna karşı Protestan inancın yanında bilim ve aklı çıkardılar. Protestan ahlakını ticaret ve donanma ile bütünleştirerek denizde sürekli büyüdüler. Royal Society'nin kurucusu Bacon, denizlerin önemi için şunları söylemişti. Ancak denize hakim olan kişinin büyük özgürlüğe sahip olduğu ve savaştan istediği kadarını alabileceği kesindir. Kraliyet donanmasının büyümesi. Kraliyet donanmasının küreselleşmesi ve uzak denizlerde bayrak göstermesi 18. yüzyılın ilk yarısında başladı. İspanya ve Avusturya Macaristan İmparatorluklarının hanedan savaşları esnasında donanma faaliyet alanını Akdeniz ve Karayipler'e taşıdı. 1760'ta Kanada'dan Hindistan'a bütün dünya denizlerine yayılmış, başta amiralleri olmak üzere tüm denizcilerine büyük bir güven gelmişti. 1805'te Amiral Nelson'ın Kadiz açıklarında Trafalgar'da Fransız-İspanyol ortak donanmasını yenmesinden ve 1815'te Waterloo'da Wellington Dükü'nün Napolyon orduları karşısındaki kesin sonuçlu zaferinden sonra Pax Britannica, Britanya Barışı başladı. Pax Britannica zamanında Kraliyet Donanması küresel konuşlanma içinde Kuzey Amerika, Karayipler, Batı Afrika, Ümitburnu, Güney Amerika, güney kıyıları, Pasifik Okyanusu, Doğu Hint adaları, Çin, Akdeniz ve Anavatan sularında varlık gösteriyordu. Bu dönemde yelkenden stime geçilmeden önce 2-3 güverteli 70 ila 120 toplu hat gemisi sayısı rekor düzeyde 150'ye kadar çıkmıştı. Bir ada devleti olarak küresel hegemonyaya donanma sayesinde sahip oldular. 18 ve 19. yüzyıllarda her sene ortalama 100 hat gemisiyle 400'e yakın değişik tonajlarda savaş gemisini donatmanın sorumluluğunu yüklendiler. Bu durum erkek nüfusun çok büyük bir çoğunluğunun piyade veya süvari olmasından çok gemici olmasını sağladı. Bu gemicilerin çok ama çok büyük çoğunluğu gemilere gönüllü gitmedi, zorla götürüldü, zorla da denizci oldular. Güneş batmayan imparatorluk. Kraliyet donanmasıyla korunan Britanya İmparatorluğu 1897'de tarihin en büyük devleti oldu. 19. yüzyıl sonuna doğru sanayi devriminin sahibi imparatorluk güneş batmayan sıfatıyla tanımlanıyordu.
yeryüzündeki toprakların ve nüfusun 1/4'ine egemen olmuşlardı. Ticaret, savaş gemilerinin dümen suyunu takip etti. 28 milyon kilometre kare yüz ölçümüne 372 milyon nüfusa sahipti. Bunların hepsi kraliyet donanması sayesinde kazanılmış, yine onun sayesinde korunabilmişti. İmparatorluk merkezi idareye ve işgal, sömürge alanlarındaki valilere bağlı katı bir hiyerarşi içinde yönetiliyordu. Bu düzene karşı gelenlerin karşısına kraliyet donanmasının ateş gücü ve savaş gemilerinin taşıdığı kırmızı urbalı deniz piyadeler çıkıyordu. Duraksamanın başlangıcı. Kraliyet donanmasının yükselişine ilk darbe Amerika Birleşik Devletleri'nden geldi. 1890 yılında Amerika Birleşik Devletleri ekonomisi Britanya ekonomisini geçti. İkinci ve en önemli darbe Almanya'dan geldi. 1871'de birliğini tamamlayan Almanya, İkinci Sanayi Devrimi'nin itici gücü olarak o kadar hızlı denizcileşti ki 20. yüzyıl başında Kaiser II. Wilhelm okyanuslarda Berlin'e de yer istedi. Britanya 300 yıllık düşmanı Fransa ve Rusya ile ittifak yaparak onu 1. Dünya Savaşı'nda durdurmaya çalıştı. Neticede savaşın sonunda onun okyanuslara çıkmasını engellemişti. Ancak bu başarı Amerika Birleşik Devletleri'nin 1917'de savaşa girmesiyle mümkün olmuştu. 1. Dünya Savaşı bir Pyrrhus zaferi olarak Amerikan doları ve Amerikan askeri yardımı ile kazanılmıştı. Böylece 1815'te başlayan Britanya barışının yerini Amerikan hegemonyasına bırakma süreci ve dolayısıyla gerileme başladı. Kaçınılmaz gerileme. İkinci Dünya Savaşı bu kez Hitler Almanyası'nın denize çıkma ve okyanuslar, Asya ve Afrika'da kendine yer istemesiyle Birinci Savaş'ın kaldığı yerden yeniden başladı. 20. yüzyılda İngilizler ikinci kez Alman tehdidini küçük görmüşlerdi. En büyük yanlışları Britanya'nın üretim gücü, ham maddelere erişim kontrolü ve güçlü finans sisteminin adayı savunmaya yeteceğini düşünmeleriydi. Ancak gerçekler çok farklıydı. 7 Aralık 1941'de Japonlar Pearl Harbor'da saldırmasa ve Amerika Birleşik Devletleri mihver devletlere karşı savaş ilan etmese Hitler belki de Britanya'yı dize getirecek konuma geliyordu. 1940 yazında Dunkirk'te Nazi ordusundan kaçışları büyük bir hezimetti. Aynı yılın Eylül'ünden 1941 Mayıs'ına kadar devam eden Nazi hava bombardımanında adada 40.000 İngiliz öldü. 1943 sonuna kadar Alman U-botları üzerinden denizden büyük ablukaya maruz kalan ada devleti 1942 sonunda neredeyse kıtlıkla karşılaşmıştı. 1942 başında Singapur'da 80.000 İngiliz askerinin Japonlara teslim olması ile tarihlerindeki en büyük yenilgiyi yaşamışlardı. Tarih tekrar etti ve aynen 1. Dünya Savaşı'nda olduğu gibi Britanya'yı yine Amerika Birleşik Devletleri kurtardı. O kadar zor durumdaydılar ki Churchill, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Roosevelt'ten Atlantik'te adaya yönelik deniz ulaştırmasını korumak ve Alman denizaltı ablukasını kırmak için 1940 sonbaharında refakat gemisi talebinde bulunmuş ve Lend-Lease anlaşması ile Amerika Birleşik Devletleri Kraliyet Donanması'na 50 savaş gemisi kiralamıştı. Karşılığında Amerikalılar Britanya'nın Karayipler'deki üslerini kullanma hakkını almışlardı. Okyanusların yeni hegemonu Amerika Birleşik Devletleri. 1945'te Britanya savaştan galip çıkmıştı ancak asıl iki galip Amerika Birleşik Devletleri ve Sovyetler Birliği'ydi. Britanya artık bir küresel güç değildi. NATO'nun kurulması, Sovyetlere karşı blok oluşturulması ve çevreleme stratejisinde baş aktör Amerika Birleşik Devletleri'nin yardımcısıydılar. Gerek dış politika, gerekse istihbarat alanında Amerika Birleşik Devletleri'nin tüm girişimlerinde yanında oldular.
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi daimi üyesi yapılmışlar ve Amerika Birleşik Devletleri yardımı ile nükleer güce dönüşmüşlerdi. Ancak karşılığında bir daha geri almamak üzere küresel liderliği Amerika Birleşik Devletleri'ne terk etmişlerdi. 19. yüzyılda ada devleti olarak Avrupa kıtasından kendisine rakip olabilecek donanmaların toplamının üzerinde bir güce sahip olmayı hedeflemiş Britanya artık yoktu. Bu vizyon artık Amerika Birleşik Devletleri'ne aitti. Avrupa kıtasının yerini de Avrasya almıştı. Ancak tüm bu gelişmelere rağmen kraliyet donanması etki alanlarını bırakmak niyetinde değildi. 1949'da NATO kurulduktan sonra anavatana ait tüm deniz alanlarının kontrolünü korumuşlardı. 1952 yılında NATO Doğu Atlantik Komutanlığı ile Kanal Komutanlığı kuruldu. Her ikisinin de komutası kraliyet donanmasına aitti. Ancak diğer alanlarda pek sözü dinlenmiyordu. Amerika Birleşik Devletleri ile büyük çekişmeler sonrası aynı yıl kraliyet donanmasına NATO komutanlığı içinde Akdeniz Müttefik Kuvvetler Komutanlığı sorumluluğu verildi. Akdeniz'de 1813'ten sonra sömürgesi olan ve kraliyet donanmasına ev sahipliği yapan Malta'daki bu görevini 1967 yılına kadar sürdürdü. 1956'da Londra, Amerika Birleşik Devletleri'nin onayı olmadan Fransa ve İsrail'le ortak Mısır'a Süveyş Kanal bölgesine saldırınca kıyamet koptu. Amerika Birleşik Devletleri büyük baskı uyguladı ve Washington-Londra ilişkileri gerildi. Amerika Birleşik Devletleri tarafından akaryakıt ambargosu ile cezalandırıldılar. Daha sonra Amerika Birleşik Devletleri iradesi dışında hareket edemediler. Jeopolitik yasa işlemişti. Hegemonyayı kaybeden ada devleti bir daha onu geri alamazdı. Britanya 1964'te Malta'nın tam bağımsızlığını tanıdı. 1967'de bir zamanların görkemli kraliyet donanması Akdeniz'deki NATO Deniz Komuta sorumluluğunu Napoli'deki İtalyanlara bıraktı. Bu arada Singchan 1994 yılında, İsland 2003 yılında kapandı. Bugün 2004'te Londra yakınlarındaki Northwood'da kurulan NATO Deniz Komutanlığı görevi, Kraliyet Donanması tarafından yürütülen yegane üst düzey NATO komutanlık sorumluluğudur. 1971 yılında Kraliyet Donanması Süveyş doğusunda başta Basra Körfezi olmak üzere donanma varlığı gösterdikleri alanlardaki daimi konuşlanmaların hepsinden geri çekildiler. Bu durum Britanya'nın artık Amerika Birleşik Devletleri ile aynı seviyede bir deniz gücü olma iddiasını tamamen yitirdiğini göstermişti. Amerika Birleşik Devletleri'nde denizde tam bağımlılık. Kraliyet Donanması'nın 1960'lı yılların ortasından itibaren küçülmeye başlamasının temel nedeni Sovyet donanması karşısında tek başlarına durmalarının mümkün olmamasıydı. Bu gücü ancak Amerika Birleşik Devletleri donanması dengeleyebilirdi. 1972 yılında yapılan bir stratejik değerlendirmeye göre Sovyetler Britanya'ya 450 uçakla saldırıp günde 700 ton bomba atabilecek ya da en az 35 denizaltı ile adaya abluka uygulayabilecek kapasiteye sahipti. İkinci Dünya Savaşı'nda Almanya 6 yılda Britanya topraklarına günde ortalama 35 ton bomba atmıştı. 1972 şartlarında Avrupa'da NATO Varşova Paktı Savaşı başladıktan sonra ilk 3 hafta içinde Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada'dan 192 gemiden oluşan 5 ana lojistik konvoy, 70 refakat gemisi korumasında Avrupa'ya destek sağlamalıydı. Bu destek Britanya civarındaki 8 Kabul limanına, demir yerine gelecekti. Ancak bu limanları koruyacak yetenek söz konusu değildi. Britanya'dan Avrupa'ya sevk edilecek konvoylar için en azından 32 savaş gemisine ve 50 denizaltı savunma harbi helikopterine ihtiyaç vardı. Mayın tehdidi içinde büyük endişeler vardı. Hayati rotaların ve liman yaklaşmalarının mayınla kirlendiği takdirde temizlenmesi için
135 mayın tarama gemisine ihtiyacı vardı. Halbuki 1972'de Kraliyet Donanması'nın 37 mayın tarama gemisi vardı. Bugünse sadece 7 mayın avlama gemisi var. Kısacası 1972'de Britanya 30 refakat gemisi, 200 denizaltı savunma harbi helikopteri, 100 mayın tarama gemisi ve 21 bin ek denizciye ihtiyaç duyuyordu. Bugünün değeriyle 14 milyar pound civarında bir bütçeye ihtiyaç vardı. Britanya bu açığı kapayacak durumda değildi. Böylece NATO şemsiyesi altında Amerika Birleşik Devletleri korumasına girmekten başka seçenekleri kalmamıştı. Halbuki çok değil 6 yıl önce Fransa, De Gaulle liderliğinde Amerika Birleşik Devletleri hegemonyasına teslim olmamak için NATO'nun askeri kanadından çekilmişti. Britanya, Amerika Birleşik Devletleri'ne tam teslimiyetin stratejik tembelliği ve finansal sıkıntılar ile savunma bütçesini özellikle 70'lerden sonra her sene azalttı. Sadece küresel rekabet değil, İkinci Dünya Savaşı sonunda hızla gelişen sensör ve silah teknolojilerine uyum sağlama ve modernleşmenin maliyetini karşılamaları da olası değildi. Falklands Zaferi 1982 yılındaki Arjantin karşısında ağır deniz ve kış şartlarında anavatandan binlerce mil uzakta Falklands Adaları müdahalesi, Kraliyet Donanması'nın kendine güvenini geri getirmek ve küresel itibarlarını geri kazanmak için işe yaradı. Ancak bu harekatta da Amerika Birleşik Devletleri'nden büyük çaplı istihbarat desteği aldılar. Bu destek olmasa Arjantin karşısındaki kayıplarının çok daha fazla olacağı yıllar sonra ortaya çıktı. Amerika Birleşik Devletleri'nden alınan büyük desteğe rağmen 1982 kışında yaşanan bu savaşta 7 savaş gemisi, 24 helikopter ve 5 savaş uçağı ile 255 denizci ve deniz piyadesi kaybettiler. Savaşı büyük bir halkla ilişkiler propagandasına çevirerek pazarlamalarına rağmen devletçiliği yok eden neoliberal Thatcherizmin içeride yarattığı ekonomik gerilemeyi, işsizliği ve sosyal huzursuzlukları önleyemediler. Gerçekte Falklands Zaferi sonun başlangıcı oldu. Donanma neoliberalizmin vahşi kurallarına kurban edildi. 21. yüzyıldaki zorluklar. Soğuk Savaş sonrası sadece neoliberalizmin menfi etkileriyle değil, aynı zamanda Sovyetleri tek kurşun atmadan yenmiş olmanın zafer sarhoşluğu ve barış getirisi içinde Kraliyet Donanması'nı hızla küçülttüler. Bu konuda Amerika Birleşik Devletleri'nin de hızla donanmasını küçültmesinden etkilendiler. 11 Eylül 2001 olaylarından sonra Amerika Birleşik Devletleri'nin büyük güçler rekabet döneminden terörle küresel savaş paradigmasına geçmesi sonucu savunmanın yerini güvenliğin almasıyla donanmayı Amerika Birleşik Devletleri'nin yaptığı gibi bir kademe daha da küçülttüler. Amerika Birleşik Devletleri'nin geri kalmış, zayıf askeri güce sahip Afganistan, Irak, Libya ve Suriye gibi ülkelere emperyalist müdahalelerinde her zaman sağlam bir müttefik ve akraba olarak birlikte hareket ettiler. Ancak özellikle 2008 yılında Rusya'nın Osetya, Gürcistan müdahalesiyle büyük güçlere yönelik stratejik tembellik döneminden uyandılar. Ancak geç kalmışlardı. Britanya, 2000'ler sonrası değişen yeni dünya düzeninde Amerika Birleşik Devletleri yanında Rusya ve Çin'i dengeleyebilmek için donanmasını güçlendirmeye yöneldi. Soğuk Savaş sona erdiğinde 20'si nükleer, 29 denizaltı ile 2 uçak gemisi, 12 muhrip, 31 firkateyn ve 2 amfibi hücum gemisine sahip olan Kraliyet Donanması çok küçülmüştü. Açığı kapamaları zordu. Bugün 2 uçak gemisi, 9 nükleer denizaltı, 6 muhrip, 8 firkateyne sahipler. Yani 79 ana muharip unsurdan 25 unsura düşmüş durumdalar. 2024'ün sonunda harbe hazır sadece 8 muhrip ve firkateynleri mevcuttu. Kısacası
bugün için son derece zayıf ve dengesiz bir kuvvet yapısına sahipler. Bu durum Avrupa'daki rakipleri karşısında da asimetri oluşturuyor. Örneğin Fransa bugün için bir adet nükleer uçak gemisi, 3 amfibi hücum gemisi, 10 muhrip ve 11 firkateyn'den oluşan 25 ana muharip su üstü unsuruna, İtalyan donanması bir uçak gemisi, 3 amfibi hücum gemisi, 3 muhrip ve 14 firkateyn olmak üzere 21 ana muharip su üstü unsuruna sahip. Britanya, bırakalım markalaştırılan Global Britain iddiası altında küresel çapta etki yaratmaya, son yıllarda hizmete soktukları her biri 3 milyar pound'a mal olan modern 2 uçak gemisini koruyabilecek, refakat edecek muhrip ve firkateyn sayısına bile sahip değil. Su üstü filosu bu derece zayıfken çok pahalı 2 uçak gemisine yönelmelerinin nedenini de kendi kamuoylarına anlatamamış durumdalar. Diğer yandan deniz savunma sanayi pazarında rekabet koşullarını kaybettiklerinden sipariş alamıyorlar. 29 Ağustos 2022 günü Britanya'nın 3 milyar pound'a mal olan HMS Prince of Wales isimli en yeni uçak gemisi ilk seyrine çıktığı gün arıza yaparak Portsmouth limanına geri dönmüştü. Bu olay Britanya için ciddi bir prestij kaybıydı. Brexit sonrası stratejik yalpalama. Britanya'nın 31 Ocak 2020'de Avrupa Birliği'nden ayrılması, yeni dünya düzeninin kurulduğu 21. yüzyılda Avrupa Birliği'nin Asya ile işbirliği geliştirmesi ve Amerika Birleşik Devletleri'nin tehdit edecek boyutlarda yeni ittifakların kurulmasına karşı ön alıcı bir hamleydi. İki Almanya'nın birleşmesi Britanya için geleneksel jeopolitik paradigmanın dışındaydı. Avrupa Birliği güvenlik ve savunma politikası içinde Fransa ile Almanya'nın liderliği Britanya ve Amerika Birleşik Devletleri için kabul edilemez bir gelişmeydi. Neticede İngiliz elitleri Avrupa Birliği'nden her yönüyle ayrılıp zaten savunmada tamamen bağımlı oldukları Amerika Birleşik Devletleri ile bütünleşmeyi tercih ettiler. Bugün gerek Rusya, gerekse Çin'le Atlantik sistemin mücadelesinde en ön saflarda Amerika Birleşik Devletleri ile Britanya'yı oyun kurucu olarak görüyoruz. Bu Anglo-Sakson ikili için Almanya ve Avrupa Birliği ülkelerinin ucuz Rus enerjisini kullanarak ekonomik büyümeleri kabul edilemez. Bir ada devleti olarak Almanya'nın Kuzey Denizi üzerinden adaya baskı uygulayabilecek Rusya ile yakınlaşması kabul edilemez. Bu hedeflere Amerika Birleşik Devletleri ve NATO ile hareket ederek erişebilirler. 2008 ekonomik krizi Londra'yı o kadar etkiledi ki tarihlerinde ilk kez Fransız donanmasının gerisinde kalacak bir kuvvet yapısına mecbur kaldılar. Amerika Birleşik Devletleri'ne tam bağımlı olmanın önüne geçebilmek için Avrupa içinde yeni stratejik arayışlara girmekten de çekinmediler. 2010 yılı içinde Fransa ile 1905 yılındaki Entente Cordiale'den sonra ilk kez ortak savunma işbirliği anlaşması imzaladılar. Bu anlaşmada savunma alanında nükleer işbirliği öngörülürken iki donanmanın ortak uçak gemisi işletmesine yönelik maddeler dahi içeriliyordu. Britanya ve Amerika Birleşik Devletleri'nin Irak, Libya ve Suriye müdahaleleri sonrası sınırsız yakınlaşması üzerine 2019 yılında bu kez Fransa ile Almanya ortak savunma işbirliği anlaşması imzaladı. Bu arada 2021 yılında Amerika Birleşik Devletleri emrivakisi ile Uzak Asya'da AUKUS adı altında kurulan ittifakta yer aldılar. Kendi anavatan sularını koruyabilmekte zorlanan bir kuvvet yapısına sahip Kraliyet Donanması, Çin'e karşı kullanılmak üzere Amerikan donanmasına desteğe gönderildi. Bu durum, dünya denizcilik tarihinde örneği görülmemiş boyutta dengesiz bir kuvvet yapısına sahip Kraliyet Donanması'nın son derece ağır ekonomik gerileme içindeyken yeni 2 uçak gemisine neden sahip olduğunun da nedenini açıklamış oluyor. Amerika Birleşik Devletleri donanması emrinde kullanılmak üzere 2 uçak gemisi peş peşe inşa edilmişti. Brexit ve Rusya-Ukrayna savaşı sonrası Britanya'nın durumu
daha da karmaşıklaştı. 2024 yılında bu kez Britanya, Almanya ile ortak silah üretimi ve hava, deniz, ortak devriyeleri dahil çok geniş kapsamlı bir savunma işbirliği anlaşması imzaladılar. Gerileyen ekonomi, gerileyen donanma. Özellikle 2008 ekonomik krizinden sonrası ekonominin önlenemez gerilemesi İngiliz politikalarında çatlaklara neden oldu. Reuters ajansı 2022 Eylül ayında ekonomi haberlerinde Britanya'nın son 313 yılın en kötü ekonomik performansını sergilediğini yazıyordu. Habere göre 2020'den bu yana gerileme süratle devam ediyor. Böylesine bir durumun ortaya çıkmasında birinci neden Covid salgını olmakla birlikte öldürücü darbenin Rusya'ya uygulanan yaptırımlardan kaynaklandığına vurgu yapılıyor. Britanya ekonomisi 2020'de %11 küçüldü. Söz konusu küçülme tüm Batı ülkelerinde ve G7'de yaşanan ekonomik küçülmelerin başını çekiyor. Bu oran son olarak 1709 yılında yaşanmıştı. Birleşik Krallık 2024 itibariyle Amerika Birleşik Devletleri, Çin, Japonya, Almanya ve Hindistan'ın ardından nominal milli gelire göre dünya sıralamasında 6.'lığa geriledi. Donanmanın gerilemesi ekonominin gerilemesiyle doğru orantılı. Özetle Britanya mevcut ekonomik gücüyle değil Çin, Rusya ile de mücadele edemeyeceğinin farkında. Kraliyet donanmasının kafası karışık. Çin'in 2000'ler sonrası askeri ve ekonomik olarak büyümesi, kuşak ve yol ile Asya ve Avrupa'da etkinliğini arttırması, Rusya'nın 2000'ler sonrası toparlanarak askeri açıdan öne çıkması ve 2022'de başlayan Ukrayna Savaşı'ndan Amerika Birleşik Devletleri ve NATO karşısında geri adım atmaması, Amerika Birleşik Devletleri ve ayrılmaz jeopolitik ortağı Britanya'da ciddi yalpalamalara neden olmaya devam ediyor. Britanya boyunu ve yeteneğini aşan şekilde Rusya ile düşmanlıklarını arttırmaya devam ediyor. Britanya ada devleti olarak deniz tarafı savunma ve güvenliğini Amerika Birleşik Devletleri ile karşılamaya odaklanmıştı. Ancak çok güvendiği Amerika Birleşik Devletleri donanması 600 gemiden 294 gemiye geriledi ve yetersiz. O nedenle NATO deniz güçlerine de ihtiyaçları var. Rusya-Ukrayna savaşında Britanya'nın en ön saflarda yer alması, savaşın devamı için her yolu denemesi ve Rusya ile geri dönülmez düşmanlıkları körüklemesinin temel nedeni NATO'nun genişlemesi ve aktif tutulmasıdır. Rusya denizlere çıkamamalı, adaya tehdit oluşturmamalı ve Avrupa ekonomilerinin gelişmesine katkı sağlamamalıdır. Amerikan ekonomik gücü ve ateş gücü olmadan adanın kıtasal ve küresel çıkarlarını savunamayacağından Rusya ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki jeopolitik düşmanlığın devamı Londra için çok önemlidir. Amerikan donanma enerjisinin Batı Pasifik'e yönelmeden Kuzey Atlantik, Arktik ve Baltık'ta kendi çıkarlarına uygun şekilde korunması ve kullanılmasını hedefliyorlar. Bu nedenle Amerika Birleşik Devletleri ve Çin arasındaki rekabetten daha çok Amerika Birleşik Devletleri Rusya rekabetinin korunmasını tercih ediyorlar. Bu kapsamda Ukrayna Savaşı'nın devam etmesi ve ucuz Ukrayna kanı üzerinden Rusya'nın zayıflatılması ve 22 bini geçen Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği yatırımları sayesinde Rus ekonomisine zarar verilmesi Britanya'nın hedefleri arasında. İsrail nasıl Amerika Birleşik Devletleri'ni kendi jeopolitiği için kullanıyorsa, Britanya da aynı mantık ve vizyonla ilerliyor. Ancak Britanya geçmişinden ders almalı ve her sıkıştığında Amerikan gücü ve donanmasının kendisini kurtarmaya geleceğini bir kenara koyarak 1945 sonrası rehinesi olduğu Amerika Birleşik Devletleri ilişkilerini yeniden formatlamalıdır. Zira günümüz koşullarında Amerikan donanması bırakalım İngiliz çıkarlarını, kendi çıkarlarını koruyabilecek ne kuvvet yapısına
ne de iç siyasette istikrar ve bütünlüğe sahip. Yeni başkan Trump, Avrupalıların savunma konusunda adil paylarını yani %5'i ödemelerini sağlamak için her zamankinden daha kararlı. Bu durum Britanya için de geçerli. NATO'yu bedavacılıkla suçlayan Trump, yakında Britanya için de aynı yorumları yapabilir. Kendisini Amerika Birleşik Devletleri'ni 1901'de Süper Lig'e taşıyan Başkan McKinley'e benzeten Trump'ın kuvvet yapısı tarihinin en kötü durumunda olan kraliyet donanmasının modernizasyonu için Britanya ile yeni bir Lend-Lease anlaşması yapması da olası değil. Zira kendilerine dahi yetecek gemileri yok. Gerek Elon Musk, gerekse Trump'ın Britanya'yı son derece küçük düşüren aşağılayıcı yorum ve deklarasyonlarının bir nedeni de yüzyıllarca dalgalara yön veren Britanya ve kraliyet donanmasının düştüğü zayıf durumdur. Britanya'nın Amerika Birleşik Devletleri ile birlikte değerlendirildiğinde ortaya çıkan durumu gerçekte şudur. Büyük güçler, büyük zaferler kazandıktan sonra jeopolitik tembelliğe yönelirler. İmparatorluklarını korumak için geçmiş imparatorluklardan ders alarak büyük zaferler sonrası küçülürler. Ancak rakiplerin gelişmesini yüksek egoları nedeniyle dikkate almazlar. Bugün Çin ve Rusya karşısında Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere'nin düştüğü durum budur. Amerika Birleşik Devletleri'nin yeni başkanı Trump, gerçekte İngiltere ve NATO ülkelerini yanına çekmek yerine özellikle Kanada ve Danimarka üzerinden onlarla arasını açmaya çalışıyor. Bu Amerika Birleşik Devletleri çıkarları açısından son derece tehlikeli bir tutumdur. Britanya, Trump döneminde şüphesiz çok daha geri bir duruma düşecektir. 2024 Ekim ayında Britanya'nın Hint Okyanusu'nda Mauritius'a bağlı pek çok adadaki egemenlik haklarından vazgeçmesi dahi düştüğü durumun bir sonucudur. Yakında Arjantin, Las Malvinas, Falklands adaları üzerinde yeni hak iddialarında bulunursa bu bir sürpriz olmayacaktır. Zira İngiltere'nin Britanya'nın Güney Atlantik havzasına müdahale edecek gücü yoktur. Nasıl Amerikan donanması ancak 2045'lerde kendini toparlayacaksa, kraliyet donanmasının da kendini toparlaması Amerikan dayatmalarının dışında kalabilirlerse mümkün olacaktır. Amerikan dayatmaları dışında kalmaları da pek olası görünmüyor. Zira deniz egemenliğini kaybeden bir ada devleti bir kez daha denizde egemen ve dışarıda bağımsız olamaz. Cem Gürdeniz. Rehberimiz ufuklara koşuyoruz. Yüreğimiz hayra kaçtı. Yar